Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz öncelikle. Bu videomuzda RSI indikatörünü inceleyeceğiz ve en iyi bir şekilde nasıl faydalanabiliriz buna bakacağız. Şöyle hemen yatırım tavsiyesi değildir. Uyarımızı yapalım ve grafiğimizi açalım. Şimdi bu böyle göstergeler kısmından RSI dediğimizde göreceli güç endeksi, Türkçe çevirisi bu şekilde. Buraya tıkladığımızda açabiliyoruz RSI indikatörünü. Peki nasıl kullanacağız ve ne ifade ediyor? Bakın burada orta bant var. Üstü 76 ise 30 fiyat olarak bir bant aralığı belirlenmiş. Bu bant aralığında hareket ediyor. Detaylara girmeyeceğim. Hesaplama kısımlarına hiç girmeyeceğim. Nasıl faydalanabiliriz bunları anlatacağım. Bakın aşırı satım bölgesi aşağıda, aşırı alım bölgesi ise yukarıdadır. Peki bunlar ne işimize yarar? Bakın aşırı satım bölgesine geldiğinde artık fiyat ucuzlamış ve artık satıcılar yorulmuş anlamına gelir. Böyle düşünebiliriz. Ve bu bölgeden biz alım yapmayı düşünürüz. Bu bölge bizim için ucuz seviyedir. Ve aşırı satım bölgesinin üzerinde çıkmaya başladığında şu bölgeye yerleştiğinde bakın aşırı alım bölgesi. Yani aşırı aldılar artık. Yani kar satışları gelebilir. Kar satışları yapmanın vaktidir de diyebilir. Bu bölge bize bunu anlatıyor. Tabi daha da yukarı gidebilir mi? Gidebilir. Biz şimdi fiyatla birlikte bunun örneklerini incelemeye başlayacağız. Demek ki aşırı satım alıyoruz biz burada fiyat ucuzladığı için. Aşırı alım bölgesine geldiğinde de bu bölgede de satıyoruz. Çünkü çok fazla alınmış, aşırı bir şekilde alınmış yani değerlenmiş. O yüzden artık kar satışları geleceğini düşürüyoruz. Aşırı satım ve alım bölgeleri bu şekilde değerlendiriliyor. Peki şimdi bunları inceleyeceğiz. Şöyle RSI bir de orta bandında 50 bandını kullanan yani tam ortası 50 seviyesini kullananlar var. Mesela şuraya değdiğinde bu 50 seviyesinden yukarı doğru bir hareket, küçük minik hareketler geliyor. Mesela şöyle hareketler geliyor. Tabi bunları da kullananlar oluyor. Ama ben fazla onlara değinmeyeceğim. Sadece aşırı alım, aşırı satım ve uyumsuzluklar anlatacağım bu videoda. Peki şimdi devam edelim. Bakın fiyat buradan aşağı doğru bir düşmüş ve gelmiş 2.25 seviyelerine. Petkim chartını inceliyoruz. Burada aşırı satış bölgesine yerleşmiş bir RSI var. Peki buradan o zaman biz alabilir miyiz? Evet alırız. Buradan aldığımızda bakın bizi buradan aldırıyor ve buradan fiyat artık döndüğünü görüyoruz. Aşırı satış bölgesine yukarı doğru dönüyor ve buradan aldırdı bize. Buradan aldırdı. Ne kadar kar getirisi olduğu bakın şöyle şuraya kadar eski tepesine kadar %57'lik bir kar getirisi oldu. Ve dikkat ederseniz artık buraya yerleşti. Aşırı alım bölgesine yerleşti. Ve burada artık aşırı bir şekilde aldıkları için kar satışı geleceğini düşünüyoruz. Ve burada sattık. Sonra sattığımızdan sonra bakın şuradan yine fiyat hızlı şekilde düşmeye artık kar satışı yemiş ve düşmeye başlamış. %18'lik bir düşüş gerçekleşmiş. Yani burada %50'lik bir kar getirisi oldu. Kısa süre içerisinde güzel bir şekilde RSI'nin sinyallerinden faydalandık diyebiliriz. Peki daha sonra ne oluyor? Yine aşırı bakın şurada aşırı satış gerçekleşiyor ve şu bölgeye yerleşiyor. Yine buradan alan bir kişi şu bölgeden veya şu bölgeden ne yapacak? Buradan satış yapabilecek. O zaman bir de hesaplayalım buradan ne kadar kar olmuş. Bakın bir burada bir de burada var. Şöyle şu bölgeden aldı tepeye kadar eğer tuttuysa şuradan bir %40'lık bir kar getirisi olmuş. Eğer yok oradan satmadı buradan tuttu ve ta şuradaki bölgeye kadar tuttuysa %70'lik bir kar getirisi olmuş bu kişinin yaptığı RSI ile yaptığı ticaret ve buradan yaptığı hareketle birlikte bu sinyalleri çalıştırıyor. Bu şekilde kar getirisi oluyor. O zaman RSI çok güzel bir indikatör diyebilir miyiz? Evet ama tabii ki tek başına hiçbir indikatör yeterli olmuyor. Bazen ne yapabiliyor? Bize hatalı sinyaller verebiliyor. Onları da göreceğiz, öğreneceğiz. Bu şekilde kullanılıyor. Aşırı alım ve satış bölgelerinden ne yapabilir? Alım ve satım gerçekleştirilebilir. Peki başka nasıl kullanılabilir? Bakın şöyle RSI'yi genişletirsek tepeleri görüyorsunuz. Bakın fiyat iniyor, yükseliyor, iniyor, yükseliyor, iniyor, yükseliyor. Biz buradan şöyle bir çizgi çektiğimizde bakın şöyle bir çizgi çektiğimizde kırılım yeri nereye denk geliyor? Buraya denk geliyor. Bakın bu bölgeye denk geliyor. İşte biz tam bugün de buradan artık düşüş trendi kırıldı diye alım da yapabiliriz. Bakın şu şekilde de kullanılabilir. Yani şu gün 2.48'den
alım yaptığımızda 3 liraya kadar yükseldiğini görüyoruz. Bu şekilde de kullanılabiliyor. Yani burada bir trend, bir düşüşün artık kırıldığını da görebiliyoruz. Yine bu alttan destek olarak da kullanılabilir. Bakın şöyle bir çizgi çektiğimizde bunu kaldıracağım. Kırılım yeri nereye denk geliyor? Kırılım yeri şu bölgeye denk geliyor. Ve bu bölgede artık biz yükseliş trendinin bittiğini, RSI indikatörüne göre yükselişin bittiğini ve buradan kar satışı geleceğini görüyoruz. Şimdi fiyata bakacağız. Fiyat neredeymiş o zaman? Tam bu bölgede, bakın tam şu yükseliş bölgesinde. Şurada bize sattırdı. Burada bize sattırdı. Artık trendin bittiğini gördü ve ondan sonraki gelen düşüş hareketinde %19'luk bir düşüş gerçekleşti. Bizi bu düşüşten korumuş oldu. Demek ki RSI indikatörü çok muazzam bir indikatör ve güzel bir şekilde bize kar sağlıyor. Tabi ama her indikatörün yani pozitif yönleri olduğu gibi negatif yönleri de var. Bu trend çizgisini de anlattık. Şimdi uyumsuzluklara geleceğiz. Uyumsuzluklardan şöyle tüpraşı açmak istiyorum. Başka bir chart açalım. Şöyle. Şimdi ikili tepe ve ikili diplerde bize yardımcı olmasını isteyeceğiz RSI indikatöründen. Faydalanmaya çalışacağız. Hemen şöyle getirelim. Evet, şöyle geçmişe doğru gidiyoruz. Uyumsuzluk arıyoruz. Uyumsuzluk verilen yerler. Mesela şu şöyle haftalıkta evet, şurada güzel bir uyumsuzluk hareketi var. Şuraya bir yakınlaşıyoruz. Bakın burada fiyat buradan dönmüş, yukarı doğru gitmiş. Birinci tepe, ikinci tepe. Fiyat da şurada yukarı doğru bir hareket var. Fiyat daha yükseğe çıkmış. Ama RSI'ye baktığımızda RSI daha yüksekte değil. Bu negatif uyumsuzluk. Yani burada diyor ki alıcılar aslında çok zayıf. Fiyatın gidişine bakma, aldanma. Çünkü bu fiyat ne olacak? Dönecek diyor ve daha sonra da düşüş gerçekleşiyor. Bu son zirveden sonra %33'lük bir düşüş gerçekleşiyor. Bu şekilde de yükselişlerin fake olup olmadığını veya altı dolu veya güçlü olup olmadığını görebiliriz RSI indikatörüne göre. Burada da uyumsuzluk var. Tabi diplerde de uyumsuzluk oluyor. Şimdi başka bir yere bakalım. Şöyle Aygaz'a bakalım. Bu sefer de diplerde uyumsuzluk arayacağız. Evet, şöyle geçmişe doğru biraz gideceğim. Evet, şurada güzel bir örnek var. Bakın burada fiyat düşüyor. Bir dip, ikinci dip. O zaman hemen buradan bir işaret çekeceğim. Bakın ikinci dip daha aşağıda. Ama RSI'ye baktığımızda RSI'da böyle bir şey söz konusu değil. 1 ve 2, ikinci dip daha yukarıda olduğunu görüyoruz. O zaman buradan bir kırılım gerçekleştiğinde biz ne diyeceğiz? Buradaki kırılım gerçekleşti ve artık dönüş zamanı. Çünkü fiyat düşmesine rağmen, bakın fiyat düşmesine rağmen RSI'de alıcı buldu. Yani indikatör diyor ki burada alıcı var aslında. Fiyatın düştüğüne aldanma. Burada kırılımla birlikte aldığımızda uyumsuzluktan ne kadar faydalanabiliyoruz biz? %28'lik bir kar getirisi oluyor. Buradaki uyumsuzluk düşüş trendini de bitiriyor. Bu şekilde de uyumsuzlukların bize getirisi oluyor. Yine bakın tepede bir uyumsuzluk örneği daha. Bakın fiyat bir iki tepe, hatta şöyle düz iki tane tepe olduğunu görüyoruz. Birbirini geçemiyor ama fiyata bakıyoruz. Fiyat daha zirveye gitmiş. O zaman buradaki fiyat hareketi fake, yani altı boş, güçlü değil. Güçlü olmadığı için buradan sonra bir satış gerçekleşiyor ve %15'lik bir düşüş gerçekleşiyor. Bu RSI bu şekilde kullanılıyor arkadaşlar. Hem uyumsuzlukları yakalamak için hem aşırı alım satım bölgelerinden işlem almak için, trendlerin ne zaman döneceğine karar verebilmek için faydalanabiliyoruz. Peki başka neler var? Bunlar hep pozitif yönler. Bu mükemmel bir şekilde işlediğini gördük. Ama tabii ki her indikatör %100 doğru bir şekilde çalışmıyor. Çünkü bazen büyük rallyleri kaçırmanıza da neden olabilir. Şimdi mesela Amazon açacağım. Amazon.
Evet, Amazon bakın şöyle Amerika'daki bir hisse senedi şöyle. Evet, bu bölge bizim için tam örneğe uygun bir bölge. Bakın burada RSI aşırı satış bölgesine geldi. Ve buradan bir alım gerçekleştirdiğimizi düşünelim. Ve nereye kadar tutacağız? Aşırı satıştan aşırı alım bölgesine kadar tutacağız. Yani şuraya kadar tutacağız. Buradan artık satış geleceğini düşünüyoruz. Ve gerçekten de buradan küçük bir satış geliyor. Bakın buradan küçük bir satış geliyor. %3'lük bir düşüş gerçekleşiyor. Ama şöyle bir şey var. Fiyat düştükten sonra toparlıyor ve devam ediyor. Yoluna devam ediyor. Ve RSI tekrar aşırı alım bölgesine yerleşiyor. Tekrar yerleşiyor. Tekrar yerleşiyor. Burada süzülmeye başlıyor. Ve fiyatı görüyoruz. Eğer biz buradan satmış olsaydık, yani şu bölgeden satmış olsaydık, buradan kaçan karımız %26'lık bir karı kaçırmış olacağız. O zaman çok büyük bir kar elde etmiş olamayacağız yani. Kardan zarar etmiş olacağız. Bize iyi bir sinyal sunamadı. Neden? Çünkü rallilerde RSI kullanılmaz. Yani rallide RSI sinyali faydasız, yetersiz geliyor arkadaşlar. Bu da negatif yönü. Demek ki rally varsa o zaman sadece RSI'yi kullanmak yetersiz kalacak. O yüzden ben RSI'nin yanına MACD, ki onun videosunu da daha sonra çekeceğim, RSI ile MACD indikatörü ve Ichimoku indikatörü gibi bazı indikatörleri birlikte kullandığımızda 2-3 tane sinyal birlikte alırız ve bu şekilde daha sağlam işlem almış oluruz ve daha iyi bir şekilde yatırım yapmış oluruz. Yani RSI burada büyük rallilerde sizin satış yapmanızı istiyor ama fiyat devamlı yukarı gidiyor yani. Büyük bir rally var çünkü. Bu buraya yerleşmiş olması hiçbir anlam ifade etmiyor yani. Peki şöyle düşünün, bakın daha sonra yine devam ediyor. Bak daha sonra yine devam ediyor. Mesela şu bölgeden aşırı satış bölgesine yerleşmiş bir RSI var. Ama bakın 54'ten yukarı doğru çıkıyor ve 70'lere 80'lere geliyor. Daha sonra 100'lere kadar yükseldiğini görüyoruz. RSI burada gezinmeye devam ediyor. İşte rallilerde RSI'yi kullanmıyoruz arkadaşlar. Peki nerede kullanıyoruz? Trendin dönüşlerinde kullanıyoruz. Yani aslında bir de şuna dikkat etmeniz lazım. Yani büyük zaman diliminde ne diyor? Ya sadece günlüğe bağlı olarak kalma. Eğer bir yeri inceleyeceksen, bir hisseyi inceleyeceksen, grafiği inceleyeceksen o zaman aylıktan başlayacaksın. Aylıkta inceleyeceksin. Daha sonra haftalıkta inceleyeceksin. Bu şekilde hareket edeceksin. Bakın burada da aşırı satış değildi. Bakın burada aşırı alım bölgesine yerleşmiş ama fiyat devamlı yukarı gidiyor. Bakın 20'lerden 90'lara kadar küçük küçük adımlarla yukarı doğru gittiğini görüyoruz hisse senedinin. Türkiye'de de oldu. Bunun ve benzerleri. Bakın burada RSI hep yukarıda kaldı ve burada süzülmeye devam ediyor. Peki ne yapacağız? O zaman ikinci bir mesela indikatör açacaksınız. Veya üçüncü bir indikatör açacaksınız. Mesela Ichimoku'yu açacaksınız. Veya farklı indikatörler açacaksınız. Bakacaksınız mesela bulutun üzerinde devam ediyor. O zaman sıkıntı yok gibi karar vereceksiniz kendinize. Veya kısım kısım kar satış yapacaksınız gibi. Bunu ilerleyen dönemlerdeki videolarda anlatabiliriz arkadaşlar. Şu an RSI ile anlatacaklarımız bu kadar. Uyumsuzluklar, trend destekleri, aşırı alım satış bölgeleri bunlar kullanıyoruz. Ve yine rallilerde ve dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü sinyalleri tam üretemiyor. Evet, bakın burada da şimdi bir örneği daha yapalım. Bir örnek daha var burada. Video bitirmeden önce. Bakın şurada aşırı özellikle haftalıkta aşırı satışa geldi. Bakın şuradaki tepkiye bakın. Aşırı satışta %37'lik bir tepki geldi arkadaşlar. Şimdi bir uyumsuzluk daha göstereceğim. Bakın şöyle bir uyumsuzluk. Evet, burada da bir uyumsuzluk. Buradaki uyumsuzluktan ne kadar kar getirisi sağlanmış? Bakın %29'da buradan yükseliş gelmiş.
Tabii ki buradan yatırım yapılabilir mi? Hayır. Çünkü daha düşüş trendinin bitip bitmediği belirsiz arkadaşlar. Şimdi eğer bir tobol görünümü de oluşması gerekiyor. Yani bunu böyle mesela bir omuz, baş, şöyle bir omuz hareketi, daha sonra bir kırılım gibi daha fazla bize ne gerekiyor? Daha fazla grafik gerekiyor. Ona göre Amazon'un ileride neler yapabileceğini göreceğiz. Şu anlık bir şey yok. Tabi diğer indikatörlerde daha ağır gelmediği için bir şey diyemiyoruz. Sadece böyle tepkiler geliyor ve bu tepkileri RSI'da ne yapılabiliyor? RSI'da yakalanabiliyor. Tıpkı burada olduğu gibi. Mesela şu bölgeye şöyle çiziyorsa arkadaşlar bakın tam kırılım günü nereye denk gelecek? Şu bölgeye denk gelecek. Şimdi grafiği açacağım. Grafiği açtım. Tam şu güne denk geliyor arkadaşlar. Yani şuradan aldırıyor. Buradan aldırıyor. %27'lik bir kar getirisi. RSI'yi bu şekilde kullanıp stopları da yakın bir şekilde yani yerleştirerek şurada mesela zarar göze alacaksınız. %10 zararı göze alacaksın. %20'lik bir kar getirisi olmuş. 1'e 2. Ortalama güzel. Dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı olur. Sağlıcakla kalmanızı dilerim.